Söz Sende hafta sonunda Profesör Doktor Ahmet Karacalar'ı ağırlıyoruz. Kendisi bir estetik cerrah ve hastası güzeller güzeli Necla Bulut bizlerle beraber. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz sevgili Necla programımıza. İyi hafta sonları diliyorum sizlere ve bugünkü konumuzu, ilk konumuzu aktarayım seyircilerimize. Lipödem diyeceğiz. Halk arasında yağlanma, bölgesel yağlanma olarak geçiyor ama hocamız bize detaylı olarak anlatsın. Lipödem basitçe tanımlarsak spora ve diyete dirençli bacak yağlanması. Biraz konuyu açarsam sadece bacak yağlanması teşhis için yeterli değil. Çoğu hastada çabuk morarma, acıma, ağrıma, bazen dokunmaya karşı hassasiyet, bazen akşama doğru şişliğin artması, bazı hastalarda deri problemleri, bu tür şikayetlerle birlikte oluşan tabloya lipödem diyoruz. İsterseniz daha teknik bilgiler verebilirim. Lütfen. Çünkü ilginç bir konu var. Birkaç sene önce basına da yansıdı. Yeni bir organ bulundu diye. Bu organın adı da interstisyum. Bu enteresan bir organ vücutta. Derinin altında var, organların etrafında var. Böyle protein zarlarıyla oluşmuş, içi sıvı dolu bir organ. Aslında lipödem bu organın hastalığı, interstisyumun. Bu o kadar canlı bir yer ki günde 20 litre sıvı doluyor buraya. Evet ve sürekli bir devir var. Sıvı doluyor, sıvı alınıyor. Sürekli bir beslenme alışverişi var. Ve bilim bunun üzerine çok yoğunlaşmaya başladı. Önümüzdeki yıllarda interstisyum hastalıkları diye yeni bir başlık çıkacak büyük ihtimalle. Ya da belki de bazı branşlar çıkacak. Interstisyum doktoru. Çünkü lipödem tamamen interstisyum hastalığı. Yani evet yağlanma var. Ama şikayetlere sebep olan o bölgenin hastalığı, hatta selülit de öyle. Peki hocam, madem bu organ geçtiğimiz sene bulundu diye lanse edildi, ondan önce bu tarz hastalıklara ne sebep oluyor diye bakıyordunuz? Evet. Nereye bakıyordunuz? Şöyle yağa bakıyorduk sadece. Yağlanma oluyor, bu şişen yağlar. Lipödemdeki yağlar ilginçtir aslında, biraz patlamış mısıra benzer. Hani genişler, etrafa baskı yapar. Düzensizdir. İşte bu baskı yapıyor etrafa, ağrıya neden oluyor. Su topluyor, şişiyor falan diye bakılıyordu. Fakat her şeyi açıklamıyor. Lipödem henüz tam açıklanmış bir konu değil. Öyle mi? Bu bahsettiğim yeni organ, interstisyum, ilginç bir yapı. Bu pek çok boşluğu dolduruyor. Önümüzdeki yıllarda lipödemle ilgili önemli sırlar çözülmüş olacak. Sadece bu değil. Mesela kanser metastazı içinde bu organ ayrı inceleniyor. Öyle mi? Yani evet, kanserin yayılmasında bu içi sıvı dolu 20 litre sıvı alışverişi var. 20 litre sıvı. Evet. Yani önemli bir gelişme tıpta. Hocam bu bizim halk arasında fil ayak olarak adlandırdığımız şey mi tam olarak lipödem? Tam değil aslında. Fil ayak çok ileri aşama, 4. aşamada oluyor. Aslında etrafta lipödemler dolaşıyor. Mesela birisi şunu derse, benim bedenim armut gibi, tam armut gibi derse o büyük ihtimalle lipödem. Ya da üstüm çok ince, altım kalın, pantolon bulamıyorum derse lipödem. Bazen dışarıda dolaşıyorum, mesela karşıdan lipödem geliyor. Üstü çok zarif, ince ama bacakları ağır, tam yürüyemiyor. Geçen gün spor salonunda bir bayan gördüm. Deli gibi spor yapıyor. Üstü ince ama altı kalın hala. Yani onu inceltmesi mümkün değil. Muhtemelen yanlış teşhis de söz konusu olduğu olabilir mi hocam? Epeyce. Zaten gizli bir problem. Gizli bir problem. Bu hastalar bazen işte varisim var, bu toplar damar problemi, ona bağlı şişiyor deniyor. Yanlış tedavi olabiliyorlar. Bazen bu yağlanma kasa bağlı denebiliyor. Bazen lenfödem. Çünkü lipödem özellikle evre 1'de tanısı zor. Yani bacağınız yağlanmış olarak görülebiliyor. Pek çok doktor tarafından. Bir şey yok, bu geçer, diyet yap, spor yap. Vücut yapısı belki, senin vücudunun yapısı böyle. Senin muhtemelen anneannenin annesi de böyleydi, genetik olarak böyle. Dediğiniz gibi bu bir yapısal bir şey sizin ailede, öyle değil. Öyle değil ama. 4 evresi var çünkü. Evre arttıkça, hatta şu bile, etrafınızda birisi benim selülitlerim giderek artıyor, çok yoğunlaştı diyor ise büyük ihtimalle lipödem.
Çünkü lipödemde selülit çok olur. Çok enteresan. Şimdi Necla da lipödem hastasıydı ve siz onu tedavi ettiniz. Kısa kısa sorularıma cevap verirsen Necla'cığım çok mutlu olurum. Öncelikle geçmiş olsun diyorum. Spor yapıyordun ve bir türlü yakamadığın bacak yağların mı vardı? Spor yapmıyordum. Beslenme ve aktivite, herhangi bir değişik farklı bir şey yapmamama rağmen, beslenmemi değiştirmememe rağmen bacaklarımda kilo artışı oluyordu. Yani bu mantıksız geldi bana. Ve seni rahatsız ediyordu. Rahatsız ediyordu, Hiç evet. etek giyemiyordun. Evet, Bacaklarını etek giyemiyordum, saklıyordun. Çizme bulamıyordum. Yani en önemlisi çizme. Çünkü bu ayak bilekleri alt bacakta daha çok kendini gösteriyor. Oraların çok kalındı ve gerçekten hani ayaklarım küçük ve büyük beden ayakkabı giymek zorunda kalıyordum çizme için mesela. Peki Ahmet hocamla karşılaşıncaya kadar sana ne kadar farklı ve değişik yorumlar yapıldı, tanılar konuldu doktorlar tarafından? Yani klasik armut tipi kadınsın dediler bana. Ben ameliyat olmaya karar verdim. Hani biraz araştırdım. Artık liposuction olmaya karar verdim. Ama lipödem olduğunu bilmiyordum. Bununla beraber birkaç doktor gördüm. Sonuncusu sende farklı bir şey olabilir. Bununla ilgili uzman bir kişiyle görüşmeni tavsiye ederim dedi. Ahmet Karacalar'a yönlendirdi beni. Ben de koşarak hocama geldim. Hocam bana mesela biri böyle bir şey söylemiş olsaydı ben mesela genel cerrahı tercih ederdim. Estetik cerrahın böyle bir şeyde aktif rol oynayacağını düşünmezdim. Yani aklıma gelmezdi estetik cerrahinin alanında olduğu. Yağlanma olunca tabii aslında bizim branşımıza giriyor. İlginç olan yapılan liposuction'ların çoğu lipödem. Yani lipödem basitçe yağ almayla tedavi etme yaklaşımı çok doğru değil. Liposuction mantığı lipödeme çok oturmuyor, tam oturmuyor aslında. Evet, şimdi mesela çimdik testi yapılmış, 4 santim, 0,5 santim. Peki bu bir kalıtsal hastalık mıdır? Evet, bu büyük ihtimalle kalıtsal bir hastalık. Çünkü hastalara sorduğumuz zaman genellikle işte annemde vardı, teyzemde, halamda vardı. Duyuyoruz bunu. Tam kanıtlanmış değil. Çünkü bir şeye kalıtsal hastalık demek için genetik yapısının ortaya dökülmesi gerekiyor. Bir çalışma var sadece bunu destekleyen. Birkaç çalışma daha olursa bu denilecek kalıtsal hastalık. Necla'cığım bacak ağrısı oluyor muydu? Çünkü hani normalden daha ciddi bir yük biniyor, öyle değil mi? Ciddi bir bacak ağrısı. Evet, hassas bölgeler oluyor. Dokunmayla bile ağrı hissedebiliyorsunuz. Nitekim hocam morarma demişti. Isı farklılıkları oluyor mesela. Aynı bacağın sol tarafı üşürken sağ tarafında daha fazla sıcaklık hissedebiliyorsunuz. Evet. Allah Allah. Peki lipödem hastalarına bir işte fizik tedavi desteği, ortopedi uzmanının bakmasını da önerir misiniz hocam? Lipödemin tek tedavisi yağın alınması. Çünkü orada hastalıklı bir yapı var. Onu aldıktan sonra destek olabilir. Peki hocam bir şey soracağım. Yağ alındıktan sonra tekrarlamayacağı garanti mi? Şöyle kurallara uyulur ise ve büyük bir farklı ters bir şey yapılmadıkça bu tekrarlamaz. Kurallar nedir? Şöyle kilo kontrolü olacak bir tanesi. İkincisi Necla'cığım, hormon buyurun. almayacaksınız. Ben size ilginç bir hastamı anlatayım. Hastamız hamileymiş işlem sırasında. Ve hiçbir sonrasında kurallara uyamadı. Çorap giyemedi, masaj yaptırmadı. Sadece yağını aldık. Bir sene sonra bile epeyce korunmuştu bacakları hala. Hiçbir önlem almadığı halde. Bütün hamileliğin hormon yükü var. Üzerinde kilo almış, sıvı birikmiş. Buna rağmen yine de korunmuştu. O yüzden en önemli yöntem yağın alınması oradan. Peki yağ o bölgede bir ameliyat şeklinde mi yoksa liposuction şeklinde mi alınıyor? Evet, başlık liposuction ama türleri var. Şimdi bu yöntemin avantajı bir kere kansız olması. Bu çok önemli. İkincisi yağ emboli riskinde olmaması. Yağ emboli riski 0. İşte o beni biraz endişelendiriyor. Evet. Emboli, çünkü liposuction'da emboli riski oluyor. Kimi zaman üzücü sonuçlar da doğuruyor. Bu önemli. Bu yöntemde yok. Yöntemde şişme de yok ameliyat boyunca. Bu neden önemli? Sonucu görüyorsunuz.
Çünkü sonuçta ben şöyle bakıyorum, lipödem hastasını sadece bu şikayetlerden kurtarmak yetmez. Siz aynaya baktığınız zaman bacaklarınızdan keyif alın. Benim çok güzel bir ayak bileğim oldu. Kemikler, tendonlar açığa çıktı deyin. Rahat etek giyin. Bu amaç. Necla'nın bir önceki fotoğrafı var mı? Tam da hocamızın söylediğinin üzerine bir bakalım. Necla'cığım seni bir ayağa alabilir miyiz? Hazır hocamızın bu anlattıklarının üzerine senin Tabii ki. nasıl bir figüre kavuştuğunu görelim. Evet. Gayet güzel, zarif. Hayatında ilk defa mı etek giyiyorsun? İlk defa değil. İkinci defa. Neredeyse bir sene oldu. Ameliyattan sene sonra oldu. sık sık giymeye başladım. Harika. Daha da sık rahatlıkla istediğin kıyafeti giyebil. Etek, pantolon ne arzu ediyorsan. Çok teşekkürler Necla'cığım. Bu arada hocamızın bu konuyla ilgili kitabını göstermek istiyorum. Profesör Doktor Ahmet Karacalar, lipödem ve tedavisi, spor ve diyete dirençli bacak yağlanması diyor. Şöyle göstermek istiyorum kitabımızı. Bacaklar bütünsel güzelliğin başlangıç noktasıdır diyor hocamız ve böyle bir kitaba imza atıyor. Kadının önemli olan kendisini huzurlu, mutlu ve tabii ki güzel hissetmesi. Bu arada hocam bir heykel getirmiş. Bu bronz heykeli de hocam kendisi yapmış. Aynı zamanda heykeltıraşsınız anladığım kadarıyla. Heykelle uğraşıyorum. İlham da hastalardan alıyorum. Etek giyemeyen hastalara ithafen bu heykeli yapmıştım. Bu bir hastanız mı? Onun figürü mü yoksa sizin imajinasyon mu? Evet, bir imaj, zihnindeki imajı yansıtmaya çalıştım. İşte Necla Hanım'dan ilham aldım, başka bir hastadan. Çünkü etek giyememek enteresan bir konu. Empati kurmak zor bir erkek için. Ama bunu nasıl stres oluşturduğunu, vitrinde gördüğünüz bir şeye imrenerek baktığınız ya da dolaba alıp dolapta sakladığınızı, bütün onlar böyle bir ilham oluşturdu. Kendini nasıl hissediyorsun Necla? Çok mutluyum. İyi ki bu hastalığın tedavisi Ahmet Bey tarafından sana uygulanmış ve iyi ki artık istediğin kıyafeti giyebiliyorsun gibi mi hissediyorsun? Yoksa ağrılarımdan kurtuldum, işte bu bacak ayrı, bu bacak ayrı, dereceler, onlardan yani hastalığın getirilerinden kurtulmak mı senin için önemli? Öncelikle aynaya baktığım kişiyi seviyorum artık. Onu ben de beğeniyorum. Sosyal olarak da kendimi çok daha mutlu hissediyorum. Çok daha huzurluyum. Dışarıya çıkarken hiçbir çekincem yok. Düşündüğüm hiçbir şey yok artık. Çok teşekkür ediyorum bizlerle beraber olduğunuz için. Profesör Doktor Ahmet Karacalar, estetik cerrahı ve sevgili Necla bize geldiler ve lipödemi anlattılar. Hem lipödemi yaşayan hem de tedavi eden taraftan dinledik. Tekrar Söz Sende'ye geldiğiniz için teşekkür ediyoruz.